Başladı mı? Çekiyormuş. Hoş geldin. Hoş buldum. Yeni Naber? gelmişim. Ne tesadüf. Evet yani. değil mi? Nerede karşılaştık? Yoldan geçiyorduk. Aynen. Neler yapıyorsun ve insanlar seni ne olarak tanıyor mesela? Nasıl tanıtıyorsun Ya ben kendini? genel çok şey yapıyorum. Bir kesim DJ olarak tanıyor beni. Ama DJ olarak tanıyan kısmın fotoğraftan hiç alakaları yok. O sektörle de hiç alakaları yok. Bir kısım fotoğrafçı olarak tanıyor. Bir kısım videocu olarak, fotoğraf çekmiyorum olarak tanıyor garip bir şekilde. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyi ne yapayım ya? Çalışıyorum bu ara. Bayağıdır çalışmıyordum. Yatıyordum. Bir sene falan. Şu an çalışmaya başlayınca bir vücudum birazcık tempoya ayak uydurmaya çalışıyor. Sağlık Evet. şeylerinden evet, dolayı evet, geçmiş evet, olsun. teşekkür ederim, Öncelikle teşekkür bu ederim. süreç peki nasıl etkiledi diye soracaktım Beni mi? ben de. Üretim şeklini ve işte hayata bakışını değiştirdim mesela. Ya ben çok yani. pozitif bir insan olduğum için genel bu süreç en başında yaşandığından itibaren eve kapalı kalacağımı biliyordum. Doktor bana dedi ki bir yıl boyunca yatacaksın. Kaçarın yok yani. Olumlu yanı şöyle etkili oldu. Ben böyle yatarken sürekli kafama fikirler geliyor böyle. Ameliyat olmuşum artık böyle bir 6 aylık bir yatış sürecim var. Gittim bütün ajanslara mesaj attım yurt dışındaki. Dedim ki ben ikinci hayatım artık yurt dışına bir adım atmak istiyorum falan diye. Hiçbiri geri dönmedi. Hiç umudum olmayan en büyük ajans geri döndü. Vay, Sonra direkt sahibi takip etti beni. Dedi ki çalışmak çok istiyoruz seninle falan. çok iyi bir an. Ondan sonra orada bir aslında istediğim şeyi bulmuş oldum yani. Beni pozitif olarak psikolojimi çok iyi etkiledi. Ondan Direkt sonra yükseltmiştir. tabii aynen. Sen yeni marka kurdun ya, Evet, Private Issues. evet, evet. Issues değil Evet, mi? issues. Çok iyi gözüküyor bu Teşekkür arada. ederim. Tam böyle kafanın içindeki dünyayı aktarmışsın gibi, öyle mi acaba? Bizim şu an kışın çıkaracağımız koleksiyon benim kafamın tam içindeki şeyler olacak. Her ne kadar Türkiye'ye satsak da benim amacım 2 sene içinde bunu yurt dışında satabilmek. inşallah. Ve yurt dışında aslında bir base oluşturabilmek. Ki son zamanlarda iyi ki dediğim böyle küçük bir şey var mı? İyi ki dediğim küçük bir şey. Ya da büyük bir şey. Ya iyi ki yine marka, her şey marka. Ama ne Çok yapacaksın? iyi. Şu an bütün hayatın Evet, odur. ya heyecanım da görülüyordur yani. İyi ki kurmuşuz diyorum ya. Şimdi bir bebeğimiz doğmuş ve o bebeği ben şekillendirerek büyütüyormuşum gibi hissediyorum ve o his çok güzel ve bir iyi ki dediğim şey de genel diyorum. Çok geçmiş zamandan. Normalde ben video çekerek başladım bu işe. İyi ki fotoğrafa bir şekilde döndürmüşüm bu işi diyorum. Biliyorsun çok da böyle imkanlı bir insan bir oradan oraya evrilemediği için bizim sektörde birazcık böyle tabular olduğu için kafalarda. Evet. İyi ki diyorum fotoğrafı evirmişim kendim yani. Çok Bak daha işte zevk alıyorum. yani. O kadar old school bir düşünce ki hala daha ama çok Yani, var. aynen. İşte o bilmem ne. Bu level'ları atlamak zorundasın. Aynen Sana ne abi benim yani. yeteneğim var. Böyle o kadar emin konuşuyorlar ki diyorsun ki galiba var bir Olmaz bu iş bildikleri, olmadan olmaz diyorsun herhalde. yani, Ama aynen. sonra bakıyorsun ki hiçbir bildikleri Aynen. yok. Sana tasma takmak istiyorlar Evet. ve o tasma sürekli onların ellerinde olsun istiyorlar ama işte yine bizim gibi genç ve o jenerasyona uymak istemeyen insanlar bir şekilde bence öne çıkıyor diye düşünüyorum. İnsanlar sence senin işinin en çok hangi kısmını yanlış anlıyor, yanlış algılıyor? Şimdi şöyle bir bela çıktı başımıza. Ben şimdi normal çekimlerin dışında da birazcık böyle kendi tarzımı genelde yansıtıyorum ya. Şimdi bu AI mı değil mi karmaşasına dönüyor ya, beni çok üzüyor ya. Bu Yani üzücü. büyük Sen emek var, ekip var abi, saç var, Evet. makyaj var, styling Evet. var. Peki zor bir günün sonunda sana yalnız kalmak mı daha iyi geliyor yoksa biriyle bir şey paylaşmak mı, konuşmak mı? Abi zor bir günde önce arkadaşlarım gelsin. Paylaşalım. Sonra git. Ama 2 saat sonra gitsinler. Ben bir yalnız kalayım, müzik dinleyeyim. Ben modum düşükken, üzgün bir moddaysam daha güzel üretiyorum. Buna kesin eminim yani. Yıllarca insanlar da böyle üretmiş ya. Bir şey üretirken falan böyle kendimi acı çektirmeyi çok seviyorum böyle. Duygusal şarkılar falan açıyorum. Bazen sırf yorulmamak için kendin gibi davranmadığın oluyor mu? Ben genel cıvık bir insanım. Küçüklüğümden beri çok şeyi severim yani, dalga geçmeyi falan. Çok da taviz vermiyorum bundan ya. Ciddi bir yerdeysen bile ben de böyle aynı kafada birini görünce hemen şımarırım yani, hiç affetmem. Gelecek sana şu an daha çok ne hissettiriyor? Plan mı, sis mi? Sisli ama kendime hep şöyle diyorum yani, ne kadar göremesen de geleceğini, bu anın tadını çıkartman gerekiyor. En güzel hastanede öğreniyorsun onu. Yatarken istediğin kadar para biriktir. Hastanede onu düşündüm şimdi. Yatmam gerekiyor ya, işler kötüye de gidebilirdi Allah korusun.
şey düşündüm hani insanlar bu kadar birikim yapıyor ama mesela bir günde hastaneye yattım. Bu birikim neye yarayacak? Hiçbir şeye yaramıyor. Cebimde atıyorum 100 milyon para var. Ama yatağa bağlıyım. Ne işe yarıyor ki o para? Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden Evet. ne kadar sisli olursa olsun birazcık böyle artık bugün yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Sağlıklı mıyım? Sağlıklıyım. O zaman bu anın tadını çıkarayım kafasındayım. Her ne kadar sisli olursa olsun gelecek yani. Evet, bir de zaten aklındakileri gerçekleştirdiğin için Tabii de aynen. adım O adım. bir de enerji de veriyor insana Evet. tabii. Zaten o en büyük kaynağımız bence. Yani Bence yaratıcı de. insanlar olarak. Buradan gitsen en çok yani neyi özlerdin? İstanbul'dan gitsen. Ya bunu deneyimledim. İşte dedim ya 25 gün Japonya'ya gittim. Neyi özledin? Abi yemekler ya. Hiç sarmıyor. Başka bir mutfak özellikle yani hiçbir yerde buradaki kuru fasulye pilav etmiyor yani. Bir kuru fasulye. Ya Japonya'dan döndüm 5 gün kuru fasulye pilav. Yemin ederim kahvaltıda ve şeyde yani akşam yemeğinde. Sadece kuru fasulye pilav yedim. Bu şehirde yaşamak zor ama mesela geçen Bursa'ya dönüyordum bir iş için. Ailemi görmek için falan böyle. Köprüden geçiyorum diyorum ki ben bu şehire aşığım ya yani. Nereye gitsen de yani istediğin her yere git bu şehir bir bambaşka yani. Ki İstanbul'da sana benzeyen birine ne söylemek isterdin? Benden küçük mü büyük mü? Ha. Küçük olsun Küçük bari olsun. ki aynen akıl verebil daha rahat rahat. Öğüt verebilirsin. Yani tek söyleyeceğim şey kesin insanları çok takma olurdu ya. Ben gene insanları çok takmam. Yani biri bir şey de dese bana. Yani bir yorum da yapsa. Mesela biri geliyor diyor ki bunu böyle mi yapsan? Diyorum ki hayır. Yani ben bunu böyle yapacağım. Yıllardır şey tartışıyoruz arkadaşlarımla. Ben editi Final Cut Pro'dan yapıyorum. O Premiere Pro'dan yapıyor. Salsana beni yani. Habire diyor ki gidiyorum böyle yanına diyor ki bak bunu böyle böyle yaparsam böyle böyle daha kolay olur. Diyorum ki bunda da daha kolay bu taraf var yani. Salın yani. Onu da derdim yani. Eğer senin konfor alanını yaratabiliyorsan bir şekilde o konfor alanının dışına çıkacak tavsiyelere uyma yani. O tavsiyeler genelde yani senin kafana girmediği için zaten en başta boş tavsiye. Bana benziyorsa özellikle. Boş tavsiye oluyor yani. Bu kadardı Evet. sorular. Ha, o kadar. Çok güzel. Çok Teşekkür konuştun da ederim. bayağı. Geldiğin için Rica hiç ederim. kapanışla ilgili hiçbir şey planlamadım o yüzden. Bilmiyorum şu an. Abi çıkalım gidelim istersen. Olur. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gel gidelim. Biz bu kısmı bitirdik Yusuf'cum. Çıkmış gel. Ha, Şuradan nereye da yürüyeceğiz okey, o canım. zaman let's Bardağını go. bırak. Peki yürüyüp gidelim mi sence? Ne yaparsanız yapın.